Amazon'da özellikle kendi markalarını satan birçok satıcının en büyük derdi ürünlerini başlangıçta satamamak, doğru reklam ayarlarını yapamamak ve birçok Amazon satıcısı da şunu söylüyordur, buna çok eminim. Ben reklam açtım, işte nasıl ayarlarımı yapacağımı da bilmiyorum. Bir şekilde bir ayarlar yaptım ve sonrasında satış gelmesini bekledim. Ama satış gelmedi veya işte $500 reklam ücreti harcadım, $300'lık satış yaptım gibi birçok hikaye, birçok örnek var. Şimdi bu videoda ben size bu reklam ayarlarınızla alakalı çok önemli birkaç teknik bilgi vereceğim ve bir yazılımın bir özelliğinden bahsedeceğim. Bu yazılım hepinizin de bildiği ve benim birçok videoda bahsettiğim Helium 10. Helium 10'in Atomic diye bir uygulaması var. Bu uygulama Amazon satıcı mağazanıza bağlanıyor ve PPC dediğimiz Amazon reklamlarını yönetmenize olanak tanıyor. Ve size normalde Amazon'un vermediği, Amazon'un sunmadığı çok detaylı istatistikler veriyor ve siz bu sayede reklamlarınızı geliştirerek ve daha başarılı reklamlar oluşturarak harcadığınız her kuruşun karşılığını alıyorsunuz. Şimdi hemen size ekranımı paylaşıyorum çok fazla bekletmeden ve Atomic ile alakalı çok kritik, çok hayati birkaç önemli bilgi veriyorum. Ekranımda Atomic'in dashboard'unu görüyorsunuz. Atomic Helium 10'in ücretli paketleriyle, Platinum paketleriyle ulaşılabilen bir özellik. Ekranda görüyorsunuz. TUGER50 indirim koduyla Helium 10'e yarı fiyatına sahip olabilirsiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi dashboard'u gördük. Hemen sol tarafta toplam harcadığım reklam bütçesi ve sağ tarafta bu bütçeye istinaden reklamlar üzerinden gelen satış rakamları var. Ve ACoS dediğimiz reklam üzerinden yaptığımız olan satışın oranı ve hemen sağ tarafta da toplam satış. Şimdi burada şöyle bir bilgiyi vermek istiyorum. Bu çok önemli. Ekranın sağ tarafında Total ACoS diye bir bölüm görüyorsunuz. Bu bölüm Helium 10'in kendi geliştirdiği bir bölüm. Yani sizin toplam yaptığınız satışın toplam reklama harcadığınız rakama bölümüyle oluşan bir yüzde aslında bu. Ki bizim en çok dikkat etmemiz gereken bölüm bu. Neden? Her zaman için reklamla yapılan satışlar Amazon'da doğru raporlanmayabiliyor. Örnek veriyorum, ben $100'lık reklam verdim, $200'lık satış yaptım ama o günün satışları %30 daha fazla oldu. Bu ne demek? Reklama kişi tıkladığı zaman işte bir kahve almaya gitmiş olabilir, bilgisayarını kapatmış olabilir, kağıda not almış olabilir, herhangi bir şey olabilir. Sonrasında bir gün sonra, 2 gün sonra o ürünü satın aldığında aslında reklam sayesinde o ürünü satın almış oluyor ama istatistiklere organik satış olarak yansıyor, reklam satış olarak yansımıyor. Helium 10 de bunu bildiği için buraya Total ACoS dediği bir hesaplama bölümü, yüzdelik bölüm görmüş. Bu rakam ne kadar düşük olursa o kadar iyi. Kısaca bu şekilde söyleyebilirim. Hemen aşağı iniyoruz. Burada summary bölümü, ne kadar ürününüz var, kaç kampanyanız var, reklam grubu sayınız ve keyword sayınız ve harcadığınız 5 ürün, yani hangi ürünlere ne kadar reklam harcaması yaptığınız gözüküyor. Ve sağ tarafta top 5, yani en çok satılan reklamla 5 ürününüzü görebilirsiniz. Burada inceleyebilirsiniz. Aşağı indiğimiz zaman ve en önemli bölümler. En yüksek ACoS'u olan, yani zarar ettiğiniz ürünleri görüyorsunuz. Mesela ben birinci reklam kampanyasından zarar etmişim. Çünkü niye? $132 harcamışım, $159'lık satış yapmışım. Bu ne demek? Bu reklamı durdurabilirim demek. Yani bu reklamı devam ettirmeyebilirim demek. Başarısız bir reklam demek. O yüzden buradaki bölümü mutlaka takip edin. Zaten kırmızıyla burada size işaretliyor. Sağ tarafa geldiğimiz zaman da en yüksek reklam harcaması yapılan anahtar kelimeler. Bu ne demek? Mesela soldaki anahtar kelime $97 harcama yapmış, $199 satış yapmış. Bu da bir aslında zarar demek. Ve bu anahtar kelimeleri negatif keyword, yani negatif anahtar kelime olarak ekleyip bu anahtar kelimelerden reklam listelemesini yapmayı durdurabiliriz. Bu da bizim ACoS'umuzu düşürecek, reklam harcamamızı düşürecek ve satışımızı yükseltecek bir hamle olacaktır. Aşağıdaki tarafta harcamaya göre ya da CPC, ACoS, CTR, Clicks, Impressions ya da dönüşümlere göre bütün raporları listeleyebileceğimiz gelişmiş bir panele sahip. Bu panel üzerinden tüm detayları inceleyebilir, raporlayabilirsiniz. Hangi gün ne kadar başarılı reklam verdiğinizi görerek o günlerde daha fazla yüksek reklam bütçesi harcayabilirsiniz. Ben bunu şöyle kullanıyorum. Dediğim gibi mesela cuma günleri çok yüksek satış var, az reklam harcaması var. Tıklama oranım yüksek. Yani reklama tıklayan kişi o ürünü satın alma ihtimali yüksek. Ve bu her cuma tekrarlayan bir aksiyonsa ben ne yapıyorum? Cuma günleri bütçemi artırıyorum, reklamı optimize ediyorum ve başarıyı yükseltmeye çalışıyorum. O yüzden bu grafik gerçekten de faydalı bir grafik. Ve daha sonra geliyoruz reklam detaylarına. Şimdi sağ tarafta Ad Manager diye bir bölüm var. Reklam yöneticisi bölümü. Buraya tıkladığınız zaman siz sağ taraftaki kampanya ekle bölümünden
yeni bir kampanya oluşturabiliyorsunuz. Yani yeni bir reklam kampanyası Amazon panelinize girmeden oluşturuyorsunuz. Tabii ki bu ayarların hepsini yapmadan önce muhakkak sağ üst taraftaki ikona basarak buradaki ayarlar Connections bölümünden mutlaka ayarlarınızı yapmanız gerekiyor. Mağazanızı bağlamanız gerekiyor. Ve geliyoruz reklam oluşturma bölümüne. Size iki seçenek sunuyor. Birincisi hızlı reklam. Bu ne demek? Reklamınızı hızlı bir şekilde hedefleyerek size çok fazla ayar imkanı sunmadan hızlı bir şekilde aktif etmeniz demek. Ve ikinci guided dediği reklam seçeneği ise reklam hedeflemelerini sizin yapabileceğiniz, birçok ayarı sizin başlangıçta yapabileceğiniz ve hedef koyabileceğiniz reklamlar. Bu ne demek? Benim ürünüm her 1 dolarlık reklam harcamasına minimum 2 dolarlık reklam satış yapsın ve reklamdan olan geri dönüş bu şekilde olsun. Bu kurguya uymuyorsa da reklamım çalışmasın gibi bir ayarlama yapabiliyorsunuz. Ben ilk seçenekten hemen size şöyle hızlıca göstereyim. Select'e bastığımız zaman bizden istediği tek şey bir reklam grubu ismi ve reklam stratejisi. Reklam türü. Mesela launch. Launch ne demek? Ben yeni bir ürün lansmanını yapıyorum. Bu bardağı yeni listeledim Amazon'da ve reklamla, PPC reklamlarıyla lansman yapacağım. Ne yaparım? Buraya reklam grubu ismini veririm. Daha sonra launch'u seçerim ve bütün ayarları otomatik yapar. İkinci seçenek, scale dediği seçenek ise target ACoS, yani bir hedef veririm. Derim ki ACoS'um %20 olsun. Bu ne demek? Her 1 dolarlık reklam harcamasına 5 dolarlık satış olsun demek. Bir hedef verebilirim scale'i seçersem. Liquidate'i seçersem eğer buradaki algoritmada şöyle çalışıyor. Maksimum siparişe odaklanıyor. Yani burada harcadığı para, verdiği teklifler yüksek oluyor ve envanterinizdeki listelediğiniz reklamları maksimum satışı getirecek bir şekilde burada ayarlıyor. Tabii ki burada maksimum satış demek, maksimum reklam bütçesi demek. Bu daha çok geniş bütçesi olanlar için geçerli. Biz mesela launch dedik. Daha sonra geldik buraya bir ürün ekleyeceğiz. Mesela envanterimizden bir ürün seçtik. Bu ürünü buraya ekledik. Hemen et butonuna basıyoruz. Sağ tarafa ekliyor. Sağ tarafa bu şekilde ekledim. Daha sonra sisteme diyorum ki benim için bir bütçe belirle. Hem günlük reklam bütçesi belirle hem de tıklama tek başına ödeyeceğim bir ücreti otomatik olarak belirle diyorum. Burada bir yapay zeka çalışıyor. Yapay zeka diyor ki tıklama başına senin 1.11 ödemen gerekiyor. Toplam maksimum günlük bütçende 55 dolar 51 sent olması gerekiyor ki ben bu reklamdan performans alabileyim diyor. Ve sonra burada next dediğim zaman burada bütün reklam ayarlarımı otomatik olarak kendisi yaptı. Çünkü ben launch'u seçtim. Launch'u seçtiğim için de bütün ayarlarımı kendisi yaptı. Ben sadece launch butonuna basıyorum. Reklamımı yayına almasını sağlıyorum. Burada reklamım yayına girdikten sonra, daha doğrusu Helium 10 reklamı oluşturduktan sonra ortalama 1 saat 2 saat içerisinde de Amazon satıcı panelinde tüm detaylarıyla reklamımı takip edebiliyor olacağım. Sonraki bölüm tavsiyeler bölümü, suggestions bölümü. Burası çok önemli bir bölüm. Bana önerilerde bulunabiliyor. Diyor ki mesela senin böyle bir anahtar kelimen var ve sen 7 dolar 65 centlik bir harcama yaptın bu anahtar kelimeye ve ben bu anahtar kelimeden, yani Helium 10 söylüyor bunu, ve ben bu anahtar kelimeden 79 dolarlık bir satış yaptım. Yani ACoS'um %9. Süper. Ve dolayısıyla sen burada 1.05 ödüyorsun ama 1.16 ödersen tıklama başına ben bu reklam sayesinde daha fazla satış yapabilirim. Yani bu anahtar kelime sayesinde daha fazla satış yapabilirim diyor. Bunu size tavsiye olarak sunuyor. Bu ayarı yapmanızı, onaylamanızı soruyor. Apply butonuna basarsam bu ayarı onaylayacak. Hatta şu ikincisini de onaylayalım. Apply dediğimiz zaman bu önerileri ayarlara uyarlayacak ve daha performanslı bir satış gerçekleştirmiş olacak. O yüzden bu tavsiyeler bölümünü muhakkak inceleyin. New Keywords bölümü yeni anahtar kelime tavsiyelerinde bulunabiliyor. Siz mesela örnek veriyorum bardak kelimesinde reklam veriyorsunuz ama müşteriler bardağa 2 tane K ile yazıyor. Yanlış yazıyor diyelim ki. Ve bu tarz aratılmalar her ay 1500 kişi var. Her ay 1500 kişi bardağı 2 tane K ile aratıyor. Yanlış aratıyor. Ne yapıyor? Bunu da koy anahtar kelime havuzuna. Yanlış aratanlara da senin ürünün gözüksün şeklinde tavsiyelerde bulunuyor. Negative Keywords bölümü reklam performansının alamadığı bazı keywordleri, bazı anahtar kelimeleri size burada önerebiliyor. Siz de bu önerilere göre bu anahtar kelimeleri negatif keywords, yani negatif anahtar kelime havuzunuza ekleyebiliyorsunuz. O yüzden tavsiyeler bölümünü gerçekten kullanışlı, gerçekten iyi bir bölüm. Şimdi analitik bölümüne giriyorum. Benim en çok kullandığım bölüm istatistikler. Çünkü Amazon'da satış yapan herkesin bir analist olmasa bile istatistikleri çok iyi şekilde takip edebilmesi gerekiyor. Ve burada ekranda göreceğiniz üzere
kampanya seviyesinde, campaign level seçili bu arada, kampanya seviyesinde bütün performanslarını tek bir pencereden görebiliyor. Burada siz beğenmediğiniz, kampanya durumunu beğenmediğiniz reklamları burada filtreleyebilirsiniz, kapatabilirsiniz. Örnek veriyorum, benim ilk kampanyam, birinci oluşturduğum kampanyam 48 tane satış getirmiş. Bu benim için iyi. Ama aşağıya indiğim zaman mesela 23 dolar harcadan bir reklam hiç satış getirmemiş. Buna bir şans verebilirim ya da bu reklamı kapatabilirim. Kampanya seviyesinde bunları inceleyebilirim. Sonra keyword level var mesela. Bu da çok gerçekten önemli ve detaylı bir istatistik sunuyor. Anahtar kelime bazında tek tek performansları ölçüyor. Dolayısıyla ben burada şunu söyleyebilirim. Ya bu anahtar kelime çok performans göstermiyor, bunu kapat. Çok iyi performans gösterenlerin teklifini yükselt, daha fazla satış yapsın diyebilirim. Ve hiç bilmediğim, hiç aklıma gelmeyen anahtar kelimeler karşıma çıkabiliyor burada. Çünkü Amazon'da şöyle bir otomatik reklam algoritmasında şöyle bir şey var. Siz hiç hedefleme yapmadığınız anahtar kelimeye launch bölümünden reklam oluşturdunuz. Helium 10 üzerinden otomatik reklamlar açtı ve dolayısıyla hiç karşınıza çıkmayan asil numaraları ya da işte anahtar kelimeler burada listelenebilir. Dolayısıyla siz bunları anahtar kelime havuzunuza ekleyebilirsiniz. Burada mesela hangi anahtar kelimenin ne kadar satış yaptığını yine tüm detaylarıyla inceleyebiliyorsunuz. Export bölümünden dışarıya aktararak da bunları Excel formatında detaylı olarak raporlayabilirsiniz. Search Term Level dediği bölüm ise müşterilerinizin ürünlerinizi bulmak için kullandığı anahtar kelimeleri burada süzüyor. Yani siz örnek veriyorum bardak tutacağı kelimesinde reklam verdiniz ama müşteriniz bardak askısı diye aratıyor bu ürünü. Dolayısıyla siz bardak tutacağı kelimesine reklam verdiğiniz için algoritma ne yapıyor? Bardak tutacağı reklamına da sizin reklamınızı açıyor ve burada o kelimeleri Search Term Level kelimelerini gösteriyor. Bu kelimeleri de yine alıp kullanıp değerlendirebilir, tekliflerini yükseltebilir ya da çok para harcayıp hiç satış yapmadığı için yine reklama kapatabilirsiniz. Ve diğer güzel bölümde Product Level, ürün bazında tek tek tüm ürünlerin istatistiklerini görebiliyor ve tüm bu ürünlerin istatistiklerine göre ürün bazlı aksiyonlar alabiliyorsunuz. Bu da gerçekten yine faydalı bir bölüm. Target ACoS dediğimiz, az önce de bahsetmiştim. Sizin aslında toplam satışınızın reklam harcamasına olan oranından bahsetmiştim. Target ACoS oranınız genel olarak %30 kar ediyorsanız bir üründen %25 ya da %20 ve aşağısı her zaman iyidir. Ve dolayısıyla buradaki reklamların gayet iyi optimize olduğu ama henüz benim yeni oluşturduğum için bu reklamları biraz daha optimizasyona zamanı var demek anlamına geliyor. Burada çok aceleci olmamamız gerekiyor. Bütün bu fonksiyonları tek tek kullanabilirsiniz. Hatta kampanya bölümünü açarsanız mesela Product Level bölümüne geldiğiniz zaman ürün bazlı, ürünün altında açılan tüm reklam kampanyalarını tek seferde, tek bir pencerede bu şekilde görüyorsunuz. Mesela ürününüz iyi performans gösteriyor ama genel olarak performansı iyi. Ürün detayına girdiğiniz zaman, yani reklam detayına girdiğiniz zaman bazı reklamlar iyi performans göstermiyor olabilir. Onları kapattığınızda ya da farklı aksiyonlar aldığınızda ürünün zaten iyi olan performansı daha da iyi hale gelecektir. Bu şekilde detaylı bir şekilde kampanyaları optimize edebilirsiniz. Size olanak tanıyor gerçekten de. Bundan faydalanmanızı öneriyorum. Videonun başında söylediğim gibi reklam bizim için çok önemli. Özellikle ilk ürün lansmanı yaptığımızda çok önemli. Ben size bu özellikleri Helium 10 üzerinde gösterdim. Atomi'yi kısaca tanıttım. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız varsa bu videonun altına yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Ben tek tek vaktim oldukça elimden geldiği kadar cevaplıyor olacağım. Ve bu şekilde Helium 10'in Atomic içeriğiyle alakalı ben seri şeklinde Instagram sayfamdan da içerikler paylaşıyor olacağım. Instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Hemen ekranın altında görüyorsunuz zaten Instagram profilimi. Oradan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.